Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Gerçekten harika bir çanta oldu. İki markayı birleştirdim diyebilirim. Daha doğrusu bu formu iki markada kullanmış. Birinin örneğini, birinin artık deri aksesuarlarını kullandım diyebilirim. Ben çok severek ördüm, çok beğendim. Çok da az bir malzemeyle yapabileceğiniz gerçekten son derece güzel boyutları olan bir çanta oldu. Hani bir günde öreceğiniz dediğimiz çantalar var. İşte bu bir günde örebileceğiniz bir çanta. Tüm aksesuarları hazır. Sadece 155 gramlık bir rafya ip kullandım bunda. Henüz ben astarlamasını yapmadım. İsteğe göre astarlayabilirim daha sonra. Ama hemen heyecanla sizlerle buluşturmak istedim. Peki bu çantada ne kullandım? Ben rafya, kağıt rafya, koreka rafya kullandım ama siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Burada sadece tavsiyem şu olacaktır. Eğer keçeyle desteklemeyecekseniz dik bir duruşu olan ip kullanmanızı tavsiye ederim. Yani kağıt rafya gibi ya da kağıt ip gibi ya da makromeler gibi böyle duruşu olan ipleri tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Örnek zaten çok klasik, çok bilindik bir örnek ama bence boyutları ve sayıları çok önemli bu çantada. Hepsini, deri dikme detaylarından tutun da tüm detayları bu videonun içinde bulabileceksiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız çok çok mutlu olurum. Hype butonuna da basmayı unutmayın diyorum. Haydi hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen bu çantamızı örmeye başlayalım. Zaten bir günde halledeceğiz. Evet, başlayalım dilerseniz. Öncelikle bu çantamda Koreka marka rafya kullanacağım. 3,75 milimetrelik de bir tığ kullanıyorum. Bu ipi örerken ben, ama eliniz eğer gevşekse 3,5 milimetre ile örmenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi bu çantamda ne kullanacağım? Şöyle 10 santime 20 santimlik bir hazır taban kullanacağım. Siz dilerseniz 10'a 20'lik normal istediğiniz kendi tabanınızı da hazırlayabilirsiniz. Dikdörtgen taban yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde bir kemerli tokalı bir sapı var bu çantamızın. Şöyle çantanın kenarlarına dikiyoruz. Bunu bu taraftan dikiyoruz. Bakın şurası dikme deliklerinin olduğu yer. Yine aynı şekilde bu tarafta da var. Ve şöyle bir amblemimiz var. Ön kısmına geliyor çantamızın. Oldukça şık. Şöyle takılıyor. Ve böylelikle hem ağız kapama yapmış oluyoruz bu sayede. Bu şekilde malzemelerim linkini yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Malzemeleri tedarik ettiğim yeri oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi başlayalım dilerseniz. Öncelikle ipimizi açalım. Hemen şöyle bakın, ben dolağımın altına şöyle bir tane daha karton geçirdim ve onun üzerine takıyorum. Böylelikle bu aşağıya iniyor. Bakın gördüğünüz çözülen ip bunun üstünde kalıyor ve şu alta takılıp dolanma yapmıyor. Şimdi hemen şöyle bu aparatlarımızı kenara alalım ve buradan başlıyorum. Yan taraftan başlıyorum. Şöyle 3,25'lik tığımı aldım. Alttan çektim yukarıya. Evet. Şimdi bunu büyük tığımla geçiriyorum. Şimdi iki tane olmuş oldu ama ilkinin tepesi yok, bakın. Onu dönüşte yapacağız. O yüzden ikinciyi yaptıktan sonra şimdi bir tane zincir çekiyorum ve geliyorum diğer buradaki tarafa. Tabii ne yaptık? Unuttuk. Bakın bununla battığım için tepesi kocaman oldu. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Bu zincirler. Onu hemen söylemek istiyorum. Zincir çektiğinizde buralara çok fazla, deliklere çok fazla sık iğne yapmamış oluyorsunuz. Bu da tabanda daha düzgün bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Yine buraya bir zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum buradaki boşluğumuza. Bir. İki. Şimdi yine burada bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Bir. İki. Üç. 3 tane yaptık. Bakın bir zincir çekiyorum. Çıkarttım.
1, 2. Tabanda daha az tığlama yaparak ilerlemiş oluyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere tekrardan bir zincir çekiyorum. Ve 1, ve 2 tane. Şimdi gördüğünüz üzere en son burada bir zincir çekmiştik. Şimdi burada itibaren şu kısmı yaparken bir tanesine çekeceğiz, bir tanesine çekmeyeceğiz. Şimdi buna çekmiştik, en son burada çekmeyeceğiz. Şöyle bakın, buraya zincirsiz geçtik. Geldik buraya. Pardon, burada zincir çekeceğiz. Bir zincir çektim. Şu 3,5'u tığa geçmek istiyorum. Rahat edemedim. 3,75'ti burada. Çok kalın geldi. Evet. Şimdi 1, 2. Burada zincir vardı. Şimdi burada zincir yok. 1. Yani siz eğer zincirli olarak yapmayacaksanız 2 3 2 3 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bakın, buna zincir koymamıştık. Şimdi buraya bir tane zincir koyuyoruz. Bir, 2. Şimdi ne yapacağız bir hatırlayalım. Hemen. Bakın, burada zincir koyuyoruz. Bu tarafta zincir var. Unutmayın, her sırasında zincir var. 2 tane bakın. Yaptım zincir. 2 tane zincir. 2 tane zincir. 3 tane zincir. 2 tane zincir. 2 tane zincir yok. Zincir var, zincir yok. Zincir var, zincir yok. Buraya kadar gelelim. Sonra aynı şekilde burada da tekrar zincir, hep zincir koymaya başlayacağız. Yani aslında baktığınız zaman şu köşe üçlü, yani şuradan itibaren komple şöyle dolaşana kadar hep zincir koyuyoruz. Şu arada sadece bir zincir, bir zincir koymuyoruz şeklinde ilerliyoruz. Yine buradan sonra, şuradan sonra tekrardan hep zincir koyarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde tabanımızın tamamını dolaşalım, gelelim ve üst sıraya örneğimizi koymaya başlayalım. Evet, geldik sıranın sonuna. Yine bir zincirimi çektim. Bakın, buradaki ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine geliyorum ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Böylelikle bunun tepesi bu olmuş oluyor. Geliyorum tekrardan buradaki zincir boşluğuna bir ilmek kaydırıyorum ve artık burada yukarı çıkmaya başlıyorum. Tığımı bakın, asıldım, ilmeğimi uzattım. Şöyle bir çevirdim. Tutuyorum parmağımla, hala bırakmadım. Bakın, çevirdiğim ip parmağımla, şu parmağımla sabitledim. İlmek alıyorum bakın şu şekilde ve buradan aradan geçiriyorum. Böyle boşluktan geçiriyorum. Çevirdim. Bu benim ilk buradaki trabzanım olmuş oluyor. Tığımı doluyorum. Geliyorum yine aynı zincir boşluğuna ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine geliyorum. 1, 2. Tığımı doluyorum. Geldim. 1, 2. Tığımı doluyorum. Bir tane atlıyorum. Geldim yanındaki ilmeğe. 1, 2. Tığımı doluyorum. Aynı yere tekrar girdim. 1, 2. Tığımı doladım. Bir ilmek atladım. Diğerine geçiyorum. Bakın buraya. Bu benim zincir boşluğum olmuş oluyor. 1, 2. Aynı yere tekrar girdim. 1 ve 2. Tığımı doladım. Bir tane atladım. Yanındakine geldim. Hemen 1. Aynı yere tekrar 2. İkili trabzanlarımı yapıyorum bu şekilde.
Bir tane atladım. Yanındakine geldim. Bu benim zincir boşluğum oldu. 1 2 aynı yere. Bir tane atladım. İkincisine. Önüme bazen trabzan tepesi gelecek, bazen boşluk gelecek. Bunun bir önemi yok. Örneğimizi kuruyoruz. Bakın ikinciye geldim. Aynı yere 2 tane görüyorsunuz trabzan yapıyoruz. Yani aslında hanım dilendi vardır ya, o üçlü yapılırdı. Bu da ikili bir şekilde yapılıyor. Tığımı doladım. Bir tane atladım. Yanındakine geçtim. 1 aynı yere tekrar girdim. 2 tığımı doladım. Bir tane atladım. Bakın zincir boşluğuna geldim şu an burada. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Hep 2 tane trabzan yapıyoruz aynı noktaya. Bir tane atlayarak yapıyoruz bunu. Böylelikle çantamızı böyle bir tık da genişletiyoruz. Çok hafif. Şöyle rahat olması lazım. Bakın burada olduğu gibi. Şöyle kasmasın, tabanınız dönmesin. Şöyle yumuşak bir dönüş olmasını istiyorum. O yüzden hafif burada bakın. Görüyorsunuz o rahatlık mevcut fazladan ilmek tuttuğum için. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum ve geliyorum. Evet, şimdi geldim artık sona. Burada bu tarafı birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz ilmeğimi ilki değil, bakın ikincinin tepesine ilmek kaydırıyorum. Böylelikle ne oldu görüyorsunuz? Bunun tepesi artık oluşmuş oldu. Şimdi yeniden şu ikisinin arasına bir ilmek kaydırıyorum. Uzatıyorum. Döndürüyorum. Yine aynı şekilde bakın arasından geçiriyorum. Ve buraya trabzanımı oluşturuyorum. Tığımı doladım. Aynı yere tekrar girdim. Ve bu şekilde burayı yeniden başlattım. Geliyorum yan boşluğa. Artık hep 2 tane görmüş olduğunuz trabzanların arasına gireceğiz. Ne demiştik? Aynı hanım dilende de olduğu gibi 2'şer tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Şu görmüş olduğunuz görüntü oluşacak çantanın genelinde. Artık istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Evet, şimdi geldim. Bakın artık çantamı bitirdim. Ölçüleri şimdi hemen söyleyeceğim size. Kaç santim örüyoruz? Kaç sıra ördüm? Hepsini vereceğim. Hemen şöyle ölçelim. 25 santim falan civarındaydı diye hatırlıyorum. Evet. Görüyorsunuz 25 santim olana kadar örüyoruz. Yani hani 1-2 santim daha uzatılabilir mi? Uzatılabilir ama ben bu yüksekliği gayet ideal buldum. O yüzden burada bıraktım. Sayacak olursak da kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sıra örmüşüm ve 25 santime ulaşmışım. Dediğim gibi 24-25 sıra örülebilir bu anlamda. Şimdi geldik artık ağız kısmını kapatmaya. Dediğim gibi siz istediğiniz başka bir yöntem varsa sevdiğiniz onu da tercih edebilirsiniz. Ama ben böyle sade ilerlemeyi seviyorum bu tarz çantalarda. Şimdi sadece aksesuarları dikme işimiz kaldı. Aksesuarları dikeceğiz ve çantamız tamamen bitmiş olacak. Evet. Bakın bu şekilde
ilmek kaydırmayla bir tur ağzını dolaşıp başladığım yere kadar geliyorum. Evet, geldim. Şimdi bakın son ilmek kaydırmamı da yaptım. Şimdi artık burada ne yapıyoruz? İpimizi keseceğiz ve artık iğne ile ekleme kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi keselim ipimizi. Evet. Şimdi bakın, bu ilk yaptığımız ilmek kaydırma, bunu geçiyoruz. Bunun hemen yanındaki yaptığım ilmek kaydırmasının şöyle iki kanadına birden giriyorum. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırmanın üzerine bir ilmek kaydırma daha yapmış olacağım bu şekilde. Bakın, ipin çıktığı orta noktadan geri gidiyorum arkaya. Yani görüntünün devamlılığını sağlamış oluyoruz bu şekilde. Geliyorum. Buradan aşağıya indireceğim bu ipi. Sonrasında şöyle ilmeklerin arasından geçirdim. Şimdi ben çantamı güzelce ütüsünü yapmıştım. O yüzden artık herhangi bir ütü işlemi yapmayacağım. Sizler mutlaka ve mutlaka bu aşamadayken ütünüzü yapın. Çünkü aparatlarımızı takma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ne yapıyorum? Hemen size en ölçüsünü de vereceğim. Çantamın eni ne kadar oldu benim. Şöyle ağız kısmından değil de şu kısımdan vereyim ki. Çünkü ağız kısmı ilmek kaydırmayla biraz toparlanmış olabilir. Bakın şöyle tam şöyle bastırdığımda 31 santime karşılık geliyor. 31 santim eni var çantamızın. Şimdi aparatlarımız bunlar. Bir tane böyle bu şekilde deri kulpumuz var. Bunu şu yanlara takacağız. Bir tane de bu şekilde yine ön tarafa takmamız gereken kulpumuz var. Bunu da önüne takacağız. Şimdi bunlardan sadece bir tanesinin nasıl dikildiğini, dikme yöntemimi göstereceğim. Onun dışındakilerin hepsini nereye diktiğimi yer ve konum olarak söyleyeceğim size. Kaç santim araya, kaç santim yüksekliğe, yerlerini nasıl belirliyorum onlardan bahsedeceğim. Ama hepsini dikmeyeceğim çünkü hepsi aynı yöntemle zaten dikiliyor. Bakın şu kulpumuz ayarlıdır. Bunu isterseniz sapını kısaltıp isterseniz uzatabilirsiniz. Şurada. Bunda dikme aparatı yeri yok. Bakın delikleri burada altındakinden dikiyoruz. Bir de bundan dikiyoruz. Yine her zaman söylediğim gibi aksesuarlar opsiyoneldir. Siz bu çantayı örebilirsiniz. Hiç aksesuar kullanmadan da yapabilirsiniz. Ağzına bir çıt çıt yapabilirsiniz. İstediğiniz elinizde bulunan derilerden, yani şu şekilde sadece şöyle bir kapak yapabilirsiniz. Böyle kilitliler, aksesuarlar takabilirsiniz. Yine kendiniz istediğiniz bir normal sapı takabilirsiniz ya da kendiniz örebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi birebir aynı orijinal askıları vesaireleri, her şeyi kullanmak durumunda değilsiniz. Burada bu çantanın formu ve duruşu hoşunuza gitmiştir. Doğrudan onu da kendinize yapabilirsiniz diyorum. Şimdi hemen işaret almayı da göstereyim size. Çantamızı güzelce karşımıza şöyle koyuyoruz. En düzgün duruşu belirleyip çantamızın yan ortalarını belirliyoruz. Burada ben işaretleyicilerimden yararlanıyorum. Siz dilerseniz herhangi bir ip de bağlayabilirsiniz. Yani herkesin işaretleyicisi olmayabiliyor. Videolarımı, daha eski videolarımı izleyenler de bilir. Evlerinizde ataç varsa çocuklarınızın ataçlarından da kullanabilirsiniz. O da yine bir yöntemdir diyoruz. Hemen şöyle çantamın önce yan ortalarını buluyorum. En kolay yöntemlerden bir tanesi bu. Yan ortalarını bulduktan sonra da iki yan ortasını, bakın buradaki bu ilmekleri tam tamına denk getiriyorum ve sonrasında çeviriyorum. Güzelce elimle şöyle düzenliyorum ve bu şekilde de ön ortasını buluyorum. Ya da arka, fark etmez. Ön arka ortalarını da bu şekilde hesaplamış oluyorum. Bunu da işaretledim. Aynı şekilde tekrar şöyle düzeltiyorum.
hizalıyorum ve diğer tarafının da ortasına alıyorum. Bunları yapmamız çok önemli. Bu şekilde aksesuarlarımızı tam olması gerektiği yere düzgünce takabiliriz. Evet. Artık tüm işaretlemelerim hazır. Bakın görüyorsunuz. Aparatımı dikmek için orta noktaları buldum. Aynı şekilde deri sapımı dikmek için de yan ortalarımı buldum. Artık şimdi dikmeye başlayabilirim. Şimdi gelelim dikiş detaylarına. Şöyle bakın yan tarafını, burasını diktim. Şu kısmını diktim. Şimdi hizalarını vereceğim size. Bir de burasını diktim. Bakın öncesinde hiza almak için böyle işaretler koyuyorum. Amacım şu. Hem hizadan kastım şu, yani şu alt sınırı belirlemek için yapıyorum bunu. Şöyle göstereyim size. Dedim ki buraya kadar insin. O yüzden buraya işaretleyici koydum. Ve hemen onun üzerindeki ilk şu trabzan tepesinin hizasından diktim. Görüyorsunuz. Şimdi buraya dikerken ne yapıyorum? Kaçıncı sıraya dikiyorum? 1, 2, 3, 4. Bakın tam 4. sıranın alt hizasından dikiyorum. Bu santim olarak ne kadar bir santime denk geliyor? Örgünüz farklı olabilir, ipiniz farklı olabilir. Hemen diktiğim yerin yüksekliğini de size söylemiş olayım. Evet. Şöyle tam diktiğim nokta 4,5 santim. 4,5 santim altına gelecek şekilde dikiyorum. Buraya geldiğimizde ise bunu nereye dikiyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Alttan sayıyorum bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıranın tam üzerine bakın bura noktaya dikiyorum. Yerini zaten işaretleyerek ayarlamıştım. Hatırlarsanız yine santim olarak da vereyim. Alttan vereyim, daha kolay olur sizin için. Yine üstten de vereceğim ama. Bakın. Şöyle alttan 9 santim. Şöyle göstereyim. 9 santim yukarıya gelecek şekilde hizalıyorum. Şimdi bir de yukarıdan aşağıya bakalım. Zaten 25 olduğu için burasının da 16 santim çıkması gerekiyor. Evet, görüyorsunuz. Tam 16 santim çıktı. Yani burası 16 santim olacak şekilde dikiyoruz. Şimdi deri iple diktik. Bakın makine dikişi gibi diktik. Hemen onu nasıl yapıyoruz onu göstererek başlayacağım. Tabi bu arada buradaki en önemli noktamız şu. Bakın çok kolay açılıp takılıyor bu arada. Onu da hemen göstermek istiyorum. İçine baktığınızda içinde herhangi bir şekilde bu kahverengi ipin gözükmemesi lazım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada da yok. Aynı şekilde burada da kahverengi ipimizin görünmemesi gerekiyor. Şimdi şu işaretleyicileri de çıkartayım. Gelelim artık bu tarafa. Şimdi bunu dikerken ne yapıyorum? Ben şu orta noktadan başlıyorum. Tam o hizayı denk getirebilmek için. Böyle daha ince bir iğnem var ama yine küt uçlu, yine etemin iğnesi diye geçen iğnelerden. Çünkü diğer böyle geniş olanla diktiğim zaman şurası çok geniş olduğu için bu çok fazla sürekli çıkıyor. O dikerken istediğim konforu sağlamıyor. O yüzden bu daha ince iğneyle dikmeyi tercih ediyorum. Bakın yapacak olduğum eylem ilk olarak şu. Tam şu hizada olması gerekiyormuş ya orta noktamın. O zaman tam o hizaya gelecek şekilde alıyorum. Bakın tam ortadan girdim. Bunu da tam buradaki orta burasıymış. Buradan girdim. Şimdi eyleme bu şekilde başlıyorum. Şimdi çeviriyorum içine. Hafif yan aşağı böyle şöyle çapraza gitmem lazım ya. Giderken nereden gidiyorum? Şu ilmeklerimin içinden geçerek gidiyorum. Bu şekilde gittiğim zaman kahverengi ipim içeride gözükmeyecek. Geldim. Bakın bu tarafa doğru kaymış oldum. Bunu daha sonra sıkıştırırız. İlk başta bunu sıkı dikme şansımız yok. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Bakın normal. Şöyle. Hepsini birden sıkıştıracağız daha sonra. Aynı şekilde geliyorum. Bakın buradan iniyorum aşağıya. İpim gözükmeyecek şekilde içlerinden ilerliyorum.
Sonra ne yapıyorum? Bir sonraki delikten geçiyorum. Bir müddet böyle baka baka gideceğiz ve sonrasında aslında çok daha kolay bir şekilde dikeceğiz. İyice birleştikten sonra deliklerim küçük olduğu için tam doğru noktadan girmem gerekiyor. Evet. Bir sonrakinden girdim. Ne yapıyorum? Hemen hizasından aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Bakın. Tam iğnenin hizasından giriyorum. Deliğin hizasından. Geçiyorum arkaya. Yine hiç gözükmeyecek şekilde burada sık iğnenin trabzanın ipinin altından şuradan geçiyorum. Ve yine bu noktadan aşağıya iniyorum. Ve yine bir sonraki delikten çıkıyorum. Ya kamera altında birazcık göstermesi zor oluyor açıkçası ama özellikle hani sözel olarak anlatımımla da ilerlerseniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Şimdi tekrardan iniyorum aşağıya. Burada önemli olan nokta şu. Doğru ve düzgün gitmeniz lazım. Yani şu hizayı iyi belirlemeniz lazım. Yamuk gitmemesi gerekiyor şu. O yüzden şu trabzanları hizalayabilirsiniz bu noktada. Şimdi şu mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Birer kaya kaya. Gerçekten çünkü benim için kameranın altında dikmek çok zor. Şöyle kaya kaya. Bakın yorgan dikişi gibi dikeceğim. Sonra ne yapacağım? Buraya kadar geleceğim. Buradan geri gideceğim. İpimin yettiği yere kadar. İpimin bittiği noktada bu ucundan başlayacağım ve bu ucundan ilerlemeye devam edeceğim. Şimdi bu şekilde bir gideyim. Gittiği yere kadar. Nasıl geri dönüyoruz hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldim. Bakın başladığım noktaya kadar. Ne yapıyorum? Tekrardan o ilk noktadan çıkacağım. Başlangıç noktama geri dönüyorum. Evet, ipim çıkmış. İşte burada buna dikkat edin. Diğer ipin ilmeğinin arasından geçerseniz biraz görüntü kirliliği oluşuyor. O yüzden ona dikkat edin. Birbirinden geçmesin. Şimdi tekrardan evet, aynı hizadan geri gidiyoruz. Aynı şekilde geriye gideceğim. Ama yine bunu yaparken ne yapacağım? Bu arkadaki şöyle ilmeklerin arasından gideceğim ki hiçbir şekilde tekrardan dikişim gözükmesin. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Gidiyoruz. Gittiğimiz gibi geri geliyoruz. İpimizi nasıl ağız kısmında yok ettiğimizi göstereceğim. Bakın şöyle çıktım delikten, geri gidiyorum. Böylelikle boşluklar kalmıştı, hatırlarsanız bu boşluklar dolmuş oluyor bu sayede. Hem sağlamlık açısından hem de görüntü açısından ben bunu daha çok seviyorum. Tabii ki de böyle de bırakabilirsiniz. Yani o size kalmış. Eğer o görüntüyü seviyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben daha böyle profesyonel bir görüntü olması açısından her deliği doldurmayı daha çok seviyorum. Bakın boşluk olmayıp daha böyle dikiş gibi görünsün istiyorum. O açıdan bu şekilde ilerliyorum. Şimdi artık geri gideyim ipimin yettiği yere kadar. Ağız kısmında ipi nasıl sonlandırıyoruz onu göstereyim. Çünkü ipleri dikmek kadar ipleri gizlemek de önemli. Nasıl gizliyoruz onu göstereceğim. Şimdi bakın ipim az kaldı. Artık bunu bitirmek istiyorum. Bitirmek için ne yapıyorum? Birazcık geri geleceğim. Bu arada artık şu ipimi de bir hesaplayayım ne kadar kullanırım. Evet.
Onu keseyim artık. Yani ipimin diğer ucunu biliyorsunuz sonradan kesiyorum. Ne kadar gideceğini başlangıçta bilmediğimiz için. Şimdi bu ipimi alıyorum. İleriye doğru gidiyordum bakın. İleriye doğru giderken en son çıktığım noktada şimdi birazcık geri geleceğim. Bunu sıkıştırma işlemi olarak kullanmış olacağız. Zaten ipimiz mumlu bir ip olduğu için bunlar kaygan bir ip değil. Mumlu olduğu için birbirine zaten neredeyse yapışıyor ip. O açıdan şimdi geri geri geliyorum. Birkaç aşama bu şekilde geleceğim. İpim böylelikle sıkışmış olacak. Evet. Devam ediyorum. Bakın tekrar yukarı geri geliyorum. Yani aynı geçilen yerden otomatikman ne yapıyoruz? Tekrardan geçmiş oluyoruz. Bu bizim geri gelişimiz. Çözülmeyi önlemek için. Evet. Şimdi bakın. Biraz geri geldim. Yani şuraya ne oldu? 2 kat dikiş denk gelmiş oldu. Artık burada yakma işlemi yapmayacağım. Çünkü içeride kalıyor ve örgümüz var. Özellikle de kağıt bir rafya kullandık. Burada yakma işlemi yapmıyorum. İpim zaten geri geldiğim için aslında bir nevi sabitlemiş oluyorum. Ve sonrasında şöyle birazcık bakın bu rafyaların arasından ipimi yürüteceğim. Yani böyle hemen sıfırdan kesmemek için. Çünkü dediğim gibi yakma yapmayacağım burada. Bakın bu şekilde çıkarttım. Şimdi bunu güzelce kesiyorum. İpimin artık elimde bakın diğer ucu var. Bu diğer ucuyla yoluma devam edeceğim. Nereye kadar? Buraya kadar geleceğim. Yine burada birazcık geri gelip bu ipi de gizleyeceğim. Ve böylelikle sıkıca sağlam bir sap dikmiş oluyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de şık bir görüntü elde ettik birlikte. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Çok güzel olmadı mı? Yani o kadar formuyla, duruşuyla, büyüklüğüyle çok ideal bir boy, çok ideal bir form. Renklerini düşünemiyorum. Bordoları, siyahları, kahveleri şahane olacaktır. Zaten kışın trendleri diyebiliriz. Bakın çok kolay açılıyor. Şöyle açtınız. Daha sonrasında tekrar aynı şekilde kapattınız. Yani çıt çıttan bile daha kolay bir formu var diyebiliriz. Hemen şöyle altına tekrardan bakalım. Çok güzel ve muntazam bir çanta oldu. Ve kağıt rafya olduğu için de açıkçası şeyi çok güzel. Yani kalıp gibi, sepet gibi duruyor. Hiçbir şekilde içine destek istemeyecektir. Tabii ki de siz isterseniz astarlayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde astarsız da kullanabilirsiniz. Yani çok güzel bir formu ve yapısı oldu diyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve buraya kadar benimle bu videoyu izlemişsinizdir diyorum. Bir başka güzel çantada daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, hype butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.